Bu senin tembelliğin değil. Kaptan Rakun burada. Kontrolü geri alıyoruz. Son dakika, binlerce öğrenci. Evet, sen deli gibi çalışıyorsun ama sonuçlar bir türlü gelmiyor. Dur, sorun sende değil, sisteminde. Kaptan Rakun burada ve biz bu sorunu kökünden çözeceğiz. Bakın, acı gerçek bu. Asıl savaş ne biliyor musun? O rahat koltuktan kalkıp o sıkıcı masaya oturabilmekte. Hadi dürüst olalım. Ders çalışmak yorucu. Evet, ama hedefe giden o tek yol var ya, işte o masadan geçiyor. Her Allah'ın günü bu soru beynini kemiriyor değil mi? Acaba ne çalışsam diye düşünmek bazen ders çalışmaktan daha fazla yoruyor insanı. İşte bu kararsızlık sen daha başlamadan bütün enerjini bitiriyor. Ve işte o meşhur kaygı, o bitmeyen endişe. Önünde bir yol haritası olmayınca bütün konular sanki bir dağ gibi üstüne yığılıyor. Zihnin ne aradığını bilmediğin karmakarışık bir odaya dönüyor resmen. Şimdi ekrandaki şu karşılaştırmaya bir bak. Plansızsan odan dağınık, eline atıyorsun ne gelirse artık. Ama planlıysan her çekmecede ne var, her rafta ne var biliyorsun. Aradığını anında buluyorsun. İşte netlik tam olarak bu demek. Hadi bakalım dürüstlük anı. Şimdi videoyu bir durdur ve yarın çalışmaktan köşe bucak kaçtığın o tek konuyu bir yere yaz. Sadece bir tane. Bu bizim ilk adımımız olacak. Şimdi çok ama çok kritik bir ayrım geliyor. Dinle. Plan ne yapacağını söyler, program ise ne zaman yapacağını. Biri olmadan diğeri çöp. Yani o kadar önemli ki Türk Dil Kurumu bile bu ayrımı yapmış. İşte bütün o süslü defterleri, renkli kalemleri bir kenara bıraktıran cümle bu. Mesele en güzel planı yapmak değil. Mesele yaptığın o en basit plana bile her gün sadık kalıp o masaya oturmaktır. Anladın mı? Tamam, problemi anladık. Kafa karışıklığı, kaygı, hepsini biliyoruz. Şimdi çözüme geçiyoruz. Sana sıfırdan tıkır tıkır işleyecek bir programı nasıl kuracağını göstereceğim. Sadece 3 basit adımda. İlk adım envanter çıkarıyoruz. Al eline bir kağıt, bütün derslerini ve o derslerin altındaki bütün konuları okuldaki işleniş sırasına göre tek tek yaz. Hiçbir şey atlama. İkinci adım. O uzun listeyi alıyorsun ve haftanın günlerine mantıklı bir şekilde dağıtıyorsun. Pazartesi ne, salı ne, her şey belli. Artık o lanet bugün ne çalışsam sorusu hayatından tamamen çıkıyor. Ve üçüncü, son adım. Okuldan eve geldin ya, yatana kadar kaç saatin var? İşte o süreyi bloklara ayıracağız. Mesela 45 dakika ders, 15 dakika mola. Kural bu. Amaç tükenmek değil, verimli çalışmak. Hadi bir test daha. Yine durdur bakalım. Yarınki o ilk molanda ne yapacaksın? Ama bir şartım var. Telefona dokunmak kesinlikle yasak. Bakalım aklına ne gelecek? Yaz bir kenara. Güzel. Programın iskeleti tamam. Ama o programı hayatta tutacak, onu gerçekten işe yarar hale getirecek 5 tane altın kural var. Bunları asla unutma. Asıl oyun şimdi başlıyor. Birinci kural, dersleri karıştır. Sakın ha, ard arda 2 sayısal ya da 2 sözel ders koyma. Beynini farklı modlara sok ki yorulmasın. Bir matematik, bir tarih. Bir fizik, bir Türkçe. Bu kadar basit. İkinci kural, direksiyonda sen varsın. Eğer bir konu çok zorsa süresini uzat. Baktın çok kolay, hemen bitir, kısalt. Unutma, o program senin patronun değil, yardımcın. Kontrol sende. Anlaşıldı mı? Üçüncü kural. Zayıf olduğun derse torpil yap. En çok zorlandığın, en düşük notu aldığın ders hangisi ise programdaki en büyük zamanı ona vereceksin. Zayıf halkanı güçlendireceğiz. Dördüncü kural. Tekrarı asla ihmal etme. Bak, öğrenmek bir kere yapmakla olmaz. Unutmamak için, öğrendiklerini sağlamlaştırmak için programına mutlaka tekrar saatleri ekle. Tekrar, başarının sırrıdır. Ve beşinci kural, ders zamanı kutsaldır. Keyif zamanı da. İkisini birbirinden kesin bir çizgiyle ayır. Ders masasında sadece ders çalışılır. O telefon, o dizi, ekran süreni yönetmeyi öğrenmek zorundasın. İşte özetimiz bu. Bu 5 kuralı odanın duvarına as, bunlar senin yeni anayasan, başarının anayasası. Buraya kadar dinledin, anladın, notlarını aldın, harika. Ama şimdi, sıra sende. Sana basit ama her şeyi değiştirecek bir görev veriyorum. Bütün bir haftayı, bütün bir ayı değil, sadece yarını, bu akşam yatmadan önce kendine sadece 10 dakika ayır. Yarın hangi saatte, hangi konuyu çalışacaksın, kaç soru çözeceksin, hepsini yaz. Sadece 10 dakika, o kadar. Sana meydan okuyorum. Yarın yaparım mı diyeceksin, yoksa bu akşam o 10 dakikayı kendine ayıracak mısın?
Cevabını ben biliyorum. Şimdi hemen yorumlara in ve bütün bu çabanın, bütün bu yorgunluğun sonunda ulaşmak istediğin o büyük hedefi tek bir kelimeyle yaz. Tıp mı? Hukuk mu? Mühendislik mi? O kelime yorulduğunda sana gücünü hatırlatacak. Harika bir plan yaptın diyelim. Peki ya onu içten içe kemiren, farkında bile olmadığın o gizli düşmanlar? Merak etme, bir sonraki bölümde en mükemmel planları bile yerle bir eden o 7 gizli sabotajcıyı tek tek ortaya çıkaracağım. Şimdi her şey değil. Bu akşam sadece 10 dakika. Kontrol sende. Bir sonraki video, yeni nesil soru nasıl okunur? Tahtadan gemi, kağıttan harita, defterde çizik çizik hayallerim var. Kafamda dönüp duran 1000 tane işaret, bir tanesi doğru, diğerleri tuzak. Zil sesi çalar, sıram başlar, kalem titrerken kalbim hızlanır. Kaptan güverte çıkar, göster bak. İlk bakışta zorsa derine bak der. Kaptan Rakun der ki panik yok, rota var. Sor soruya bak, ipucu ara. Dere dina, rota bende. Güç sende, çalışınca olur. Kaptan Rakun'la bir soru daha. Silgi ufalanır, sayfa biraz kirli. Yanlışlar da öğretiyor hepsi birileri.